Osmanlı Devleti 3. Murat devrinde Avusturya ile harbe tutuşmuş ve bu harp sonucunda bazı önemli kaleler Avusturyalılar tarafından ele geçirilmişti. Aynı zamanda Osmanlılar da Yanıkkale gibi önemli mevkileri ele geçirmişti. Durumun vahim olduğu zamanlarda Sultan Murat'ın ölmesiyle Osmanlı tahtı Sultan Mehmet'e kalmıştı. Şu an Osmanlı'nın duraklama döneminin başlarındayız. Hanedanlar tarihi sunar. Sultan Mehmet, tahta çıkar çıkmaz ilk işi 19 kardeşini boğdurtmak olmuştu. Bu olay Osmanlı tarihinin en kanlı olaylarından birisidir. Çünkü öldürülenlerin çoğu bebekti. Halkın bu olaydan sonra 3. Mehmet'e kim beslediği ve onu sevmediği rivayet edilir. 35. Padişah Mehmet Reşat, kılıç kuşanma merasiminin ardından dedelerinin kabirlerini ziyaret ederken 3. Mehmet'in kabrini ziyaret etmez ve "Ben çocuk katilinin kabrini ziyaret etmek istemiyorum" der. Bu olay Osmanlı hanedanının da bu meseleden rahatsızlık duyduğuna örnek olarak gösterilir. Sultan 3. Mehmet, babası Sultan 3. Murat döneminde başlayan Osmanlı-Avusturya Savaşı devam ederken tahta geçmişti. Sultan 3. Mehmet, tahta çıkar çıkmaz Avusturya ve Eflak sorunlarıyla ilgilenmişti. Tekrar sadarete getirilen Koca Sinan Paşa, Maktul öncülüğünün başlattığı seferi sürdürerek Eflak'a yürüdü. 23 Ağustos'ta Yaröğün'de Bükreş doğrultusunda ilerleyen Türk ordusu ertesi gün Kaleguran mevkiine geldi. 25 Ağustos'daki Kaleguran muharebesinin sonucunda Eflaklıların çekilmesini fırsat bilen Türk ordusu 28 Ağustos'ta muharebesiz Bükreş'e, ardından ise başkent Targavuşte'ye girdi. Koca Sinan Paşa 3500 askerlik garnizonu burada inşa ettirdiği kalede bırakarak İstanbul'a doğru geri çekilirken Eflak voyvodası Mihail Targavuşte'yi kuşatmaya başladı. Takviye olarak gönderilen 5 ila 6 bin kişilik Rumeli eyalet askerlerinin Eflaklılar tarafından pusuya düşülerek hezimete uğramaları üzerine kuşatmaya 3 gün dayanabilen savunucular teslim oldular ve kazığa vuruldular. Türk ordusu ise düzensiz bir şekilde Yaröğün'e gelirken 27 Ekim'de köprü faciası sonucu Tuna üzerindeki köprüye yığılan ordunun gerisini korumak isteyen akıncılar Eflak topçu ateşiyle imha edildi. Ve bu tarihi ocak fiilen tarihe karıştı. Taarruza geçen Eflak ordusu İbrail, İshakçı, Kili, İsmail, Akerman, Cangerman ve Tatarhan kalelerini ele geçirdi. Bu olumsuz gelişmeler üzerine dönüş yolundaki Sadrazam Koca Sinan Paşa azledildi ve yerine Lala Mehmet Paşa getirildi. Macaristan cephesinde de gelişmeler Osmanlı Devleti'nin aleyhine seyretti. Türk ordusunun Eflak'la meşgul olmasından yararlanan 70 bin kişilik Kont Karl Mansfeld komutasındaki Alman ordusu 1 Temmuz'da Esztergom'u kuşattı. Babası Sadrazam Koca Sinan Paşa tarafından Macaristan serdarı olarak atanan Mehmet Paşa 4 Ağustos'da 10 bin kişilik birliği ile kaleye yetiştiyse de 5 Ağustos'da Yanık Beylerbeyi Osman Paşa'nın Alman ordusuna kale önündeki muharebeye yenilmesi üzerine cepheden çekildi ve Esztergom 2 Eylül'de teslim oldu. Alman ordusu 8 Eylül'de ise Vişegrad'ı ele geçirdi. Birçok önemli kale ve şehirlerin kaybedilmesi İstanbul'da devlet erkanı ve Yeniçerilerin tepkisine neden oldu. Yeniçeriler de sultanın sefere çıkmasını istiyorlardı. Durumun kötüye gittiğini anlayan Sultan 3. Mehmet'in devlet büyüklerini toplayıp "Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bütün padişahlar asker önünde sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan II. Selim'le cennet mekan pederimiz Sultan Murat bu usulü bozdular. Biz dahi başlangıçta seferi paşalarımıza ısmarlamakla hataya düştük. Asker evlatlarımız bizi başlarında görmek isterler. Kararımız odur ki yakında sefere çıkacağız. Hazırlıklar tamamlansın. Küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir" dediği, kendisine karşı çıkan annesi Safiye Sultan'ı da "Valide, biz sultanoğlu sultanız. Kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii'nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır. Sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz"
şeklinde cevapladığı ve bunun üzerine 20 Haziran'da ordusu ile Avusturya seferine çıktığı söylenir. Bu bir padişahın 30 yıldan beri ordunun başında çıktığı ilk seferdi. ...21 Haziran'da İstanbul'dan ayrılan Türk ordusu 9 Ağustos'ta Belgrad'a vardı. Burada toplanan Harp Meclisi'nde 1552 yılındaki kuşatmada alınamayan stratejik önemdeki Eğri üzerine yürünmesi kararına alınması üzerine ordu bu yönde ileri harekatına devam etti. Segedin'e varıldığında ise Alman ordusu Hatvan'ı kuşatmıştı. Takviye olarak gönderilen Yusuf Sinan Paşa komutasındaki birliklerin gecikmesi nedeniyle teslim olmak zorunda kalan kalenin tüm garnizonu kılıçtan geçirildi. 21 Eylül'de Eğri önüne gelen Türk ordusu ise yaklaşık 5000 kişilik garnizonun bulunduğu kaleyi 12 Ekim'de zapt etmeyi başardı ve Hatvan'daki muameleye karşılık tüm Alman garnizonunu kılıçtan geçirdi. Alman kralının kardeşi Arşdük 3. Maximilian'ın komuta ettiği Avusturya ordusu Eğri kalesini geri almak ve Osmanlı ordusunu vurmak üzere harekete geçti. Bu ordunun sayıcı zayıf olduğunu düşünen Sadrazam Damat İbrahim Paşa 22 Ekim'de Avusturya ordusuna en yakın durumda bulunan Cafer Paşa'ya taarruz emri verdi. 10.000 askere sahip Rumeli Beylerbeyi Veli Paşa'nın emre uymamasıyla elindeki 4500 askerle rakip ordunun üzerine yürüyen Cafer Paşa büyük kayıplara uğradı ve muharebe meydanından çekildi. Bunun üzerine asıl Osmanlı ordusu Haçava Ovası'na yürüyerek 25 Ekim günü burada mevzilendi ve düşmanı beklemeye başladı. Avusturya Alman ordusundan isyan halinde bulunan Erdel kuvvetlerinin yanı sıra İspanyol, Macar, Leh, Belçikalı, Hollandalı, Papalık, Hırvat, Çek ve Slovak kuvvetleri de vardı. İlk günkü çatışmalarda Kırım Hanı Fetih Giray Han ve Ağaoğlu Sinan Paşa'nın komutasındaki Osmanlı öncü kuvvetleri Avusturya ordusuna 6000 kişilik ağır bir kayıp verdirdi. Ancak tüm hatlarıyla Osmanlı ordusunun merkezine yüklenen Avusturya ordusu Yeniçerilerde şaşırtan ateş gücüyle Osmanlı ordusuna büyük kayıplar verdirdi. 3. Mehmet'in de otağa çekilmesi ve Sadrazam İbrahim Paşa'nın da padişaha ordunun çekilmesini telkin etmesiyle orduda genel bir bozgun havası esmeye başladı. Ancak muharebenin yazgısını değiştiren iki ilginç olay vuku buldu. Birincisi, geri çekilmek üzere atına binmiş olan 3. Mehmet'in atının dizginlerinden tutarak gitmesine mani olan hocası Hoca Saadettin Efendi'nin gazileriyle ve Kırım atlılarıyla Avusturya ordusuna şaşırtan bir taarruza kalkışması, İkincisi ise de Osmanlı ordusunun merkezine kadar gelmiş Avusturya ordusunun askerlerinin yağmaya girişmesi üzerine ordunun geri hizmetleri olan oduncular, çadırcılar, uçaklar, deveciler ve aşçıların ellerine geçirdikleri kazma odun yarması, balta, tırpan, kazan ve kepçeleriyle düşmana karşı saldırmaya başlamalarıdır. Haçlı ordusu yağmaya katıldığından düzeni bozulmuştu ve bu ani saldırıda bir paniğe yol açtı. Düşmanın gerilemesi üzerine Akıncılar, Yeniçeriler tekrar toparlanarak Haçlı ordusunun üstüne saldırmaya başlayınca dengeler bozuldu. Padişah 3. Mehmet de Peygamber Efendimizin hırka-i şerifini giymiş, en önde savaşıyordu. Onun en önde savaştığını gören askerin morali daha da artmış, daha da kuvvetli küffara vurmaya başlamıştı. Bu savaşı kazanılmasında geri hizmetlerinin katkısı olduğundan bu savaş literatürde Kepçe Kazan Savaşı olarak da bilinir. Osmanlı akıncıların da seri manevrası sayesinde muharebe sırasındaki ateş menzilli avantajını yitiren ve yağmaya girişmiş askerlerin tekrar disipline sokamayan Avusturya ordusu geri çekilmeye başladı. Kafir kaçtı, Nemçel ısındı nidalarıyla bozgun havası zafer havasına döndü. Ve bu defa da Osmanlı ordusu tüm hatlarıyla muharebe düzenini kaybetmiş Avusturya ordusuna yüklendi. Maximilian yalnızca 20.000 askerini düzensiz şekilde geri çekilirken bataklığa saplanmaları sonucunda kaybetti. İmparatorluk armalı yaklaşık 100.000 top Osmanlı Devleti'nin eline geçti.
saldırı toplarını ve en seçkin piyadelerini kaybeden Maximilian karargahını terk ederek kaçmak zorunda kaldı. Osmanlı ordusu da çok kaybı uğradığından ve düşmana yeterince kayıp verdiğini düşündüğünden Maximilian'ı takip etme girişiminde bulunmadı. Bu zafer ile Viyana'nın yolu Türklere açılmış oluyordu. Zaferden sonra sadrazamlığa Yusuf Sinan Paşa, Macaristan serdarlığına da Sokulluzade Hasan Paşa getirildi ve Padişah 3. Mehmet ordunun büyük bölümüyle İstanbul'a döndü. Serdar-ı Ekrem olarak atanan Satırcı Mehmet Paşa 9 Haziran'da İstanbul'dan hareketle 13 Ağustos'da Belgrad'a vardı. Bu sırada ise Prens Maximilian komutasındaki 50.000 kişilik Alman ordusu 1594'te Osmanlıların eline geçmiş kritik önemdeki Yanıkkale'yi yani Güyor'u kuşattı. Türk ordusunun yaklaştığı haberi üzerine Alman ordusu kuşatmaya kaldırarak çekildi. İleri harekatını sürdüren Türk ordusu ise 1594'te fethedilmesine rağmen 1597'de elden çıkan Tata Kalesi'ni kuşatarak 12 Ekim'de geri aldı. İsyan halindeki Erdel Kralı'nın Temeşvar'ı kuşatması üzerine Satırcı Mehmet Paşa bölgeye takviye birliği gönderirken kendisi de ana ordusunun başında Vaç civarına yönelmiş Alman ordusunun üzerine yürüdü. 1 Kasım'da burada başlayan Vaç Muharebesi'nde 3000 askerlik zayiata uğrayan Satırcı Mehmet Paşa kışın da yaklaşması üzerine Belgrad'a çekildi. Alman ordusu 1598 yılında başkent Viyana'ya 120 kilometre mesafedeki Yanıkkale'nin geri alınmasının kesin hedef olarak belirledi. Kale garnizonu da ihmali neticesinde 29 Mart'ta kale Kutsal Roma İmparatorluğu'nun eline geçti. Buna rağmen Satırcı Mehmet Paşa komuta ettiği Türk ordusuyla Alman ordusunun üzerine yürümek yerine Elder Krallığı üzerine sefer açtı. Erdel'in Lipa, Çanat ve Varat'ı ele geçirmesinden sonra Temeşvar tehlikeye girmişti. 18 Haziran'da Belgrad'dan hareket eden Satırcı Mehmet Paşa, Beçkerek'te 55 gün Kırım kuvvetlerini boş yere bekledi. Bu süreçte Alman ordusunca Tata Kalesi'nin alındığını ve Palato'ya kuşattığı haberi alınınca bölgeye takviye birliği göndermekle yetindi ve Erdel üzerine yürüdü. 8 Eylül'de Çanat, 10 Eylül'de ise Arat kolaylıkla ele geçirildi. 1 Ekim'de kuşatılan Varat ise ordunun beraberinde sadece 3 top getirilmesi nedeniyle alınamadı. Eğri Kalesi'nden istenen 10 top da olumsuz doğa koşulları nedeniyle cepheye ulaştırılamadı. Kuşatma sürerken Avusturya Arşidükü Maximilian ve Arşidük Matthias'ın komutasındaki 80.000 kişilik Alman ordusu 1593'te kaybettiği Besmir'i ve Palato'ya geri aldığı gibi Budin'i kuşattı. Satırcı Mehmet Paşa 3 Kasım'da Varat kuşatmasını kaldırdı ve yardım için Budin'e yöneldi. Kötü hava koşulları nedeniyle gerekli köprüler kullanmadığından Türk ordusu nehirlerden tüm ağırlıklarını sallarla geçirmek zorunda kaldı. Yeniçerilerin Budin'e yakın bir mevkide isyan etmesi üzerine Satırcı Mehmet Paşa bu defa Budin'den vazgeçerek kışlamak üzere Belgrad'a yöneldi. Eş zamanlı olarak Alman ordusu da kötü hava koşullarından dolayı Budin kuşatmasını kaldırdı. Türk ordusu Erdel harekatını sürdürürken isyan halindeki Eflak Voyvodası Mihail ise bir hileyle Nibolu muhafızı Hafız Ahmet Paşa'yı tuzağa düşürerek emrindeki 3000 kişilik birliği yenilgiye uğrattı. 1598 yılı bitiminde 5 yılı aşkın süredir devam eden savaş 2 yıl önce Haçova Muharebesi'ne kazandığı büyük zafere rağmen Osmanlı Devleti'nin aleyhine seyretmeye başlamıştı. Nitekim Kutsal Roma İmparatorluğu 1593-94 döneminde kaybettiği kaleleri geri almış, Slovakya'daki kaleleri ve Estergon'u ele geçirmişti. Osmanlı Devleti ise bu kayıplar karşısında sadece 1596'da fethettiği Eğri'yi elinde tutabilirken Bağlıların Erdel, Eflak ve Boğdan ayaklanmasını da bastıramamıştı. Buna ilaveten uzayan savaşın yarattığı ekonomik ve toplumsal sorunlar Anadolu'yu da etkilemeye başlamış ve Karayazıcı ayaklanması ile Osmanlı Devleti'ni uzun süre uğraştıracak Celali isyanları başlamıştı.